Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere gerçekten muhteşem, zarif duracak bir o kadar kolay bir modelle geldim. Lastik gerektirmeyen, alt kısmı dilimli, hoş bir model arkadaşlar. Şöyle hemen modelin anlatımı için ipimi göstereyim. İpim bu şekilde. Ben daha önce almışım ipimi ve etiketini bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıktaki iplerden bir tık ince bir ip. Şöyle göstermek istiyorum. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Şöyle kenara alalım ipimizi. Burada ilmekler toplayarak başlayacağım. Modelimi 2 örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar sizlere. Bu modeli kurabilmek için 13 ve katlarında artı 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Artı kenar bantları ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen başlayalım. İlmeklerimi toplayarak başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi tamamladım. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. 2 örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şöyle bir modelim için. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bir modelim için. Artı 4 ilmek. İkisi modelim, 2 tanesi ise sağ sol kenar ilmeğimiz olarak toplamda 30 ilmek üzerinde sizlere modelimi anlatacağım. Aslında tek örnek üzerinde anlatacaktım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bu birleştirme kısmı, ara bölümünü çok anlaşılır olmayacağını düşündüm. Şimdiden videom uzayabilir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şöyle hemen birinci sıramızdan başlayalım. Lastik gerektirmeyen bir model, hemen birinci sırada ön yüzde modelimizi kuruyoruz. Burada ilk sıram olduğu için düz bir şekilde kenar ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum. Yine burada bir düz ilmek ördüm. Bir düz ilmeğimden sonra buradaki ilmeğimi, 2 tane ilmeğimi bu şekilde ikisini bir ördüm. Yani kestim. Devam ediyorum. Bu ara kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ters ilmek ördük. Kesim yaptıktan sonra 9 tane 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ters. Hemen modelimizin bitiş noktası örneğimizin burada ise şöyle ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Şöyle bir genişletme yaptım. Buradaki ilmeğimin ikisini içten dışa doğru bu şekilde bir kesim yapıyorum. Buraya kadar modelimizin birini kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 bu şekilde bir modelimizi kenar ilmeğimizden sonra kurmuş olduk. Devam ediyorum. Burada diğer örneğimize geçtik. Diğer örneğimizi ise hemen bir tane düz ördüm. İkisini düz kestim. 9 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada yine kenar kısımda olduğu gibi 4 tane ilmeğimiz var. Hemen ilmeklerimin yönünü çeviriyorum.
içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Burada bir ilmeğimi kenarda düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde ise modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu sıramızda. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimiz ters. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimin 3. sırası ön yüzdeyim. Modelimizin 3. sırasında ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmeğim vardı. Burada ördük. Tekrar burada kesim yapmış olduğumuz bir ilmeğimiz, burada haroşa ilmeğimiz olacak. 2 diş haroşamız olacak arkadaşlar burada modelimizde. Burada bir de örneğimizin içindeki ilmeğimiz. 2 ilmeğimi, eğer bu ilmeğiniz bu şekilde düz değilse yönünü çevirin. Hemen ikisini bir kestim. Burada şimdi ara kısımda 9 tane ters örgümüz, 7 tane ters ilmeğimize düşecek. Şimdi devam ediyorum ters ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 tane ilmek. 9 ilmekti, 7 ilmeğe düştü. Burada yine bir tane kesim yapmış olduğumuz ilmeğimiz var. Burada ikisini bir, şöyle bir de düz ilmeğimiz var. Yönlerini çeviriyorum. Hemen 7 tane ters ilmeğimden sonra içten dışa doğru şu şekilde bir kesim yapıyorum. Şöyle biraz genişlettik mi ilk sıralarda biraz problem olabiliyor. Şöyle bir kesim daha yaptım. Burada yine ikinci örneğimize geçiyoruz. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine burada 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar burada kesim yapacağımız yerimiz var. Şöyle yönlerini çevirdim 2 ilmeğimin. Biri kesim yapmış olduğumuz ilmeğimiz, biri de düz ilmeğimiz. Şöyle içten dışa doğru bir kesim yaptım. Burada kenarda bir düz ilmeğim var, ördüm. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Evet, modelimizin arka yüzü 4. sıramızdayız. Modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi arka yüzde modelimizin ters örüyoruz. Örgümüzün bitimine kadar, örneğimizin bitimine kadar bu şekilde hep ters. Bütün ilmeklerimiz ters. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimizin ön yüzünde 5. sırasındayız. Modelimizin ön yüzünde 5. sıramızda ise buradaki eksiltmiş olduğumuz ilmekleri hem yerine koyacağız hem de ajur bölümü oluşturacağız arkadaşlar.
Beşinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Yine burada 2 ilmek üzerinde bir kesim yapıyorum. İkisini bir örüyorum. İkisini bir kestikten sonra şişimin başına bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Hemen buradaki ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 tane dolamış olduğumuz ilmeğimiz ile birlikte 11 tane ilmeğimiz oldu. Yani normal aynı ilmeklerimizi sağdan ve soldan kesim yapmış olduğumuz ilmeklerin sayılarını yerine koyduk. Burada bir tane doladık. Yine buradaki bir düz bir kesim yaptığımız ilmeğimizi yönlerini çevirip içten dışa doğru kesim yapıyoruz. Kestim. Yine burada ikinci örneğimize geçtiğimizde düz bir şekilde yine kestik. Yine bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doladım. Şimdi buradaki yine ilmeklerimin yönlerini çevirip içten dışa doğru bir kesim. Kenarda bir düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. 5. sırasını da bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimizin 6. sırası son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi de aynı şekilde ters. Yani bir ajur oluşturuyoruz burada. Her bir ilmeğimi örneğimin son sırası ters. Evet, şöyle modelimi göstereyim. Tabii ki daha kendini göstermiyor. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterir. Evet arkadaşlar. Örneğimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle 1, 2, 3 dilim ortaya çıktı. Örneğimizi bir kez kurmuş olduk. Hemen ikinci örneğimin nasıl kurulduğunu tek sıra olarak hatırlatayım. Buradan sonra zaten yapacağımız işlem bir alt sırada başlamış olup tekrarladığımız aşamaları yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden almıştık ilk başta. Burada ne yaptık? Bir düz ilmeğimizi ördük. 2 tane ilmeğimizi, buradaki ilmeğimizin yönü ters ise bu şekilde düzeltiyoruz. İkisini bir örüyoruz. İkisini bir ördükten sonra 9 tane ilmek ters yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimizden sonra hemen buradaki 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Bura orta düz bir şekilde görünecek arkadaşlar. Yönlerini çevirdikten sonra ikisini bir içten dışa doğru kesim yapıyoruz. Burada ikinci örneğimize geçtiğimizde düz bir şekilde ikisini bir örüyoruz. Yine 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar buradaki ilmeklerin yönünü çevirip ikisini bir
Bu şekilde bir kesim, bir düz, kenar ilmeğim ise ters. Arka yüzde ise bütün ilmeklerimizi her seferinde ters örüyoruz. Şöyle ikinci örneğimizde bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Evet, ben daha önce yapmış olduğum büyük parçada sizlere modelimi gösterince örneği daha iyi anlayacaksınızdır. Evet, şöyle hemen yapmış olduğum modelimi daha önce göstereyim sizlere. Bu modeli de şöyle 1, 2, 3, 4 örnek üzerinde yaptım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 dilim oldu arkadaşlar. Şöyle modelimiz gerçekten hem kolay hem hızlı ilerleyen zarif bir model olduğunu düşünüyorum. Ben bu modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte yaparsınız. Şöyle hemen farklı açılardan modelimi göstermek istiyorum sizlere. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz 2 örnek üzerinde anlatmış olduğum modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Görünümü karışık gibi ama gerçekten 6 sıradan oluşan basit bir model. Şöyle hemen arka yüzünü de göstereyim arkadaşlar. Arka yüzü de bu şekilde düzgün, temiz duran bir arkası var şöyle. Ön yüzden de bu şekilde modelimiz tiril tiril arkadaşlar. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bebek örgülerine de yakıştırdım aslında ben bu modeli. Çeyizlik örgülere daha çok yakıştırdım. Etol şallar yapabilirsiniz. Gelinlik üstü, yelekler yapabilirsiniz. Gençlere tunikler yapabilirsiniz. Bluzlar yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. Mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.